Yüzlerce Elektral cihazından birisi olan Midi Büfe satış otomatı aldığınız için sizi tebrik ederiz. Umarız binlerce kullanacağınız Elektral cihazlarından bir tanesi olsun. Öncelikle kutu içerisinde gelen Midi Büfe satış otomatınızı narin bir şekilde açıyorsunuz ve kullanacağınız yere uygun olarak yerleştiriyorsunuz. Bu bir bazanın üstü de olabilir ya da bir duvara monte edebilirsiniz. Cihazı yerine yerleştirdikten sonra paketinden çıkan ürünleri kompartman kapağını açarak alabilirsiniz. Bunu kullanım kılavuzundan çıkan çeki listesiyle kontrolünü sağlayınız. İçinden çıkan anahtarlarla cihazın kapağını açabilirsiniz. Kapağını açtıktan sonra spiralleri korumak için yapılmış olan ambalajlamayı uygun biçimde çıkartınız. Nakliye sırasında cihazın spiralleri birazcık kaymış olabilir. Bunları uygun biçimde düzeltiyoruz. Cihazı uygun topraklı bir fişe taktıktan sonra otomatik olarak açılma menüsü açılacaktır. Cihaz kendi kendini test edecek. Şayet herhangi bir arızası yoksa hazır konumuna geçecektir. Servis menüsüne ulaşım. Cihazı kurduktan sonra ve açıldıktan sonra yan kapağını açarak anakartın üstünde görülen kırmızı butona basınız. Bu butona bastıktan sonra ön tarafta sizden bir kullanıcı şifresi isteyecektir. Buranın sabit ayarı 8888, 4 adet 8'dir. Böylece Administrator, ana kullanıcı olarak ayarlar menüsüne girebilirsiniz. Öncelikle para mekanizması ayarlara girdiğinizde para mekanizmasını MDB, Executive, CC Talk, Implemented MDB ve paralel ayarlarında kullanmanız mümkündür. Genel olarak fabrikamızda MDB para mekanizmaları hazır olarak sizlere sunulmaktadır. Ancak siz elinizde bulunan diğer para mekanizmalarını da cihazda opsiyonel olarak kullanabilirsiniz. MDB ayarlarına girdiğinizde maksimum bekleme zamanı, yani para atıldıktan sonra satış için geçebilecek süreyi saniye cinsinden buraya yazabilirsiniz. Şu an 90 yazdık. Maksimum iadeyi 10 olarak gelen 20 TL yapabilirsiniz. Böylece 20 TL'lik banknotu cihaz alabilir ve satış yapabilir. Maksimum kabulde üst üste atılabilecek toplam para miktarıdır. Yine buradaki menüden eğer kullanılmasını istemediğiniz bozuk para ya da kağıt para varsa seçim işaretini kaldırabilir ve onların kullanımını engelleyebilirsiniz. Executive ayarlarda yine benzer şekilde isteklerinize göre ayar yapabilirsiniz. CC Talk'ta yine menüye girdiğinizde ayarları yapabilirsiniz. Implemented MDB'de benzer ayarlarla uygulama yapabilirsiniz. Bunlar hakkında ayrıntılı bilgileri kullanım kılavuzunda bulacaksınız. IR sensör durumu açık kapalı seçilebilir. IR sensörün açık olmasını tavsiye ediyoruz. Böylece ürün düştüğü zaman işlem tamamlanmıştır uyarısı verecektir. Ancak herhangi bir sebeple ürün düşmediği zaman, takıldığında veya spiral boşsa, düşmezse müşteriye parasını geri iade edecektir. Dolayısıyla yutmayacaktır. IR sensör menüsünün açık olması durumunda cihaz ürün veremediği takdirde bunu 2 kere tekrarlıyor ürün vermeyi ve ürün verdiği zaman satış başarılı olarak gerçekleşmiş oluyor. Soğutma ünitesi genel olarak midi büfelerde opsiyonel olarak kullanılmaktadır. Yalıtımı maxi büfe ve diğer makinalarımıza göre daha zayıf olduğu için soğutma ünitesi ancak dışarıdaki dereceden 7-8 derece daha
soğuk bir ortam yaratabilmektedir. Bununla ilgili ayrıntılı bilgiyi kullanım kılavuzunda bulacaksınız. Saat tarih menüsüne girerek güncel saat tarihi Enter'a basarak girebilirsiniz tuş takımından. Bu cihazın istatistikleri ve loklaması için önemlidir. Lisan seçimi Türkçe, İngilizce, Fransızca ve İspanyolca olmak üzere 4 seçeneklidir. Yönetici şifresi tüm menülere girebilir, tüm ayarları değiştirebilir, en yetkili şifredir. Kullanıcı şifresi yöneticinin istediği menülere ulaşımı sağlar. Alarm şifresi de yetkisiz kapak açıldığında veya bir zorlamayla açıldığında veya darp edilmeye çalışıldığında cihaz devreye giren alarmdır. Bu da herkes tarafından, kullanıcı tarafından olabileceği gibi yönetici tarafından da bilinen bir şifredir. Diğer bir menümüz aydınlatma gücü. Cihazın vitrin aydınlatması bu menüden artırılıp azaltılabilir. Yetkilendirme ile kullanıcının hangi menülere girebileceği bu menü üstünden işaretlenerek yapılabilir. Fabrika ayarları, evet dediğimizde ilk günkü ayarlarımıza geri döndürür. Ana menüde ayarlar kısmını bitirdikten sonra şimdi istatistiklere geçiyoruz. İstatistikler menüsünde satılan ürün sayısı, hangi üründen kaç adet satıldığını burada sahibine raporlar. Para miktarı, kullanılmaya başlandığı ilk günden itibaren toplam satış hasılatı, şu anki kasa net, kasa brüt, iskontolu, toplam iskonto, fazla ödenen para, kartlı sistemle gelen krediler, kumbara toplamı, kağıt para ünitesindeki toplam ve tüplerdeki para miktarını ayrı ayrı görebilirsiniz. Hatalar menüsünden cihazın tarih ve saati doğru girilmişse bu saat ve tarihlerde oluşan hataları görebilirsiniz. Sıfırlama ile cihazda satılan ürün sayısını sıfırlayabilir. Paralarını, sayaçlarını sıfırlayabilirsiniz. Böylece cihaz kontrolünü rahatça yapabilirsiniz. Rapor alma kısmıyla cihazın istatistikleri bir USB belleğe veya RS-232 ile bir bilgisayara veya el terminaline atmak mümkündür. Diğer menümüz ürün fiyatları. Ürün fiyatlarında her bir ürünün fiyatı istendiği şekilde girilerek ayarlanabilir. Burada basit olması için 7 ile kopyalama yapabilip 9 ile yapıştırabilirsiniz. Birçok ürünü böylece hızlı bir biçimde fiyatlandırma yapmak mümkün. Ürün fiyatları menüsünde ikinci işlem kur işlemleri. Değişik dolar, euro kullanılacaksa bu kur işlemlerinden fiyatlar girilebiliyor. Cihaz test menüsü. Cihaz test menüsüne girdiğimizde motor kontrolü 2. Buradan motoru seçerek çalışmasını kontrol edebiliriz. Neticesinde bir rapor çıkacaktır. Onu inceleyebiliriz. IR kontrol menüsünden cihazın gözlerinin doğru sayıp saymadığını, ürünün düştüğünde doğru sinyal verip vermediğini görebiliriz. Motor durumları menüsünden hangi motorların takılı olup hangi motorların boş olduğunu görmek mümkün. Para mekanizması kısmına girdiğimizde cihazın üstünde takılı olan iadeli, iadesiz, kağıt para, kartlı sistem veya kredi kartı mekanizmasının seri numaraları ve güncel durumları hakkında bilgi edinmek mümkündür. Touchboard menüsü dokunmatik tuş takımının versiyonu hakkında bize bilgi verir. Röle kontrolüyle de cihazın soğutma ve diğer özelliklerinin test edilmesi için konulmuş bir menüdür. Aksesuarlar menüsü, bu menüye girdiğimizde alarm durumu, alarm vermesini istiyorsanız cihazın açık durumunda bulundurmanız gerekir. Ancak alarm istemiyorsanız kapalıya alabilirsiniz. Yine bu menüde diğer özellikler fatura kesme, GSM GPRS ile haberleşme, darbe sensörüdür. Aksesuarlar menüsünde darbe sensörü,
Burada cihaza herhangi bir şekilde bir darbe olduğunda belli süre bip şeklinde cihaz uyarı verir. Darbe sensörünü 5 kez darbe aldığı zaman da alarm otomatik olarak devreye girer. Bunu açık konumda bulundurmakta fayda vardır. Diğer menümüz cihaz bilgisi. Bu menümüzde de almış olduğumuz MIDI büfenin kod numarası, seri numarası, versiyonları ve üretim tarihi hakkında bilgilere sahip olabiliriz. Menüden çıkışta bütün her şey kaydolur, tekrar çalışmaya başlar. Tüm özellikleri uygunsa otokalibrasyon ve ototestten sonra cihaz satışa hazır vaziyete gelir. Ürün yerleşimi bir satış otomatının en önemli unsurlarından bir tanesidir. Doğru ürünü hatasız şekilde verebilmek için öncelikle bu konuyu iyi analiz etmek gerekir. Gördüğünüz gibi değişik spiraller, değişik aralıklar bulunmaktadır ve bu yönlendirici kızaklarla değişik ürünleri hatasız vermek için kullanıyoruz. Altları mıknatıslıdır bu yönlendiricilerin. Birçok üründe gerekmemekle birlikte hayati özellikli ürünlerde önemli katkısı vardır. Koyacağınız olan ürünün kalınlığına bağlı doğru spiral yer seçmek çok önemli bir unsurdur. Gördüğünüz gibi ince bir ürünü onu hafifçe kavrayacak şekilde bir spirale yerleştiriyoruz. Daha kalın bir ürünü daha geniş aralıklı bir spirale yerleştiriyoruz. Fabrikamızdan değişik spiral taleplerinde bulunabilirsiniz. Bir bisküvi için olabileceği gibi incecik bir sakız için de spiral talep edebilirsiniz. Midi büfeye para atarak istediğiniz ürünü almanız mümkün. Burada ürün numarasını dokunmatik ekrana yazarak ürünün fiyatını LCD ekrandan görebilirsiniz. Parayı attıktan sonra ürünü seçtiğinizde ürün aşağı düşer. Kompartman kapağını açarak ürünü alabilirsiniz. Yayların ayarlanması, ürünlerin kalınlığına, cinsine, şekline bağlı olarak spirallerin ayarlarını değiştirmek mümkündür. Spiralin ucunun yerde olmasıyla havada olması ürünün düşüşü için önemli bir etmendir. Burada doğru bir yerleşim her zaman ürünün doğru verilmesi anlamına gelir. Dolayısıyla bunu test etmeniz çok önemlidir. Ürünleri yerleştirdikten sonra bir kez kendiniz bütün ürünlerin verilmesini test ediniz. Böylece bir baton çikolatada spiralin ucunun havada durması gerekiyorsa bir çubuk krakerde spiralin aşağıda durması önem arz edebilir. Bunun iyi proses edilmesi gerekir. Midi büfede gördüğünüz spirali farklı bir ürün kullanacaksak değiştirmek istediğimizde yara uygun vaziyette spirali getirip kendimize doğru çektiğimizde basit bir şekilde yerinden alabiliriz. Farklı spirali aynı şekilde yarığın üstüne gelecek biçimde tutup ters yönde çevirdiğimizde yayı kavrayacaktır. Para ünitesinin kontrolü, iadesiz bir para mekanizması takılı. Soketinden çıkartıyoruz. Para holünde herhangi bir sıkışıklık olup olmadığını kontrol ediyoruz. Fiziksel olarak bir darbesi olup olmadığına bakıyoruz. Akışkan olup olmadığına bakıyoruz. Hiçbir sorun yoksa tekrar soketini takıp yerine yerleştiriyoruz. Para kutusu, yönetici kişinin kullanıcıya vermiş olduğu anahtarların içinde para kasası anahtarı olmayabilir ve buraya müdahalesini engeller. Dolayısıyla yönetici sadece
para kutusunu kendisi alabilir. Boşunu tekrar aynı yere takabilir. Burada personel ürünleri yerleştirirken yanında boş bir para kasasını kendisi de getirebilir. USB'den veyahut da el terminaliyle cihazın istatistikleri alınarak makine sahibine dolu para kutusu ve istatistikler götürüldüğünde kontrol imkanı sağlayabilir. Bu da çok büyük avantajlar ve kazanımlar otomat sahibine getirecektir. I/R sensör kontrol menüsüne girdiğimizde elimizde I/R sensörlerin önüne parmağımızı koyduğumuzda bip bip sesini alacağız. Bu menüde I/R sensörünün çalışması önemli bir özelliktir. Çalışmadığı durumlarda soketine bir darbe gelmiş olabilir. Soketini kontrol ediniz. Cihazımızı açtığımızda başlangıç ekranında TBB hatası aldığımızda bu tuş takımı hatasıdır. Bunun için cihazın kapağını açıyoruz. Gördüğünüz soketi yerinden çıkartıyoruz. Ve bu kabloda bir hasar olup olmadığını kontrol ediyoruz. Bağlantıları normalse yerine takıyoruz, değilse yeni kabloyla değiştiriyoruz. Cihazımız başlangıç ekranında kendi kendini test ederken şayet high side hatası verirse bu voltajla ilgili bir problemdir. Çeşitli sebepleri olabilir. Öncelikle soketlerde herhangi bir şekilde çıkmış olan uç olabilir. Bu hat kolları, pinleri kontrol edip tekrar yerlerine takmamız icap eder. Soketlerde herhangi bir problem olup olmadığına dair elimizde soketleri yokluyoruz. Daha sonra motorlarla ilgili bir takım kısa devreler olmuş olabilir ve onları menüsünden kontrol ediyoruz. Şayet burada da bir problem yoksa cihazın power supply güç kısmıyla alakalı 24 voltla alakalı bir takım sıkıntılar olabilir. Bunu ölçüyoruz. Satış otomatımızın üzerinde görüntü yoksa, LCD'den bir şey okuyamıyorsak bu kablodan kaynaklı bir arıza olabilir. Öncelikle elimizde bu kabloyu yerine sıkı bir şekilde tutmaya çalışıyoruz. Yine aynı şekilde anakart üzerindeki soketini deniyoruz. Şayet hala görüntü gelmiyorsa bunun yeni kablosunu fabrikadan talep ediyoruz. Midi büfemiz üzerinde herhangi bir şekilde motor arıza yapmışsa bu motoru değiştirmek için öncelikle gördüğünüz gibi motorun arkasındaki vidayı saat yönünün tersinde çeviriyoruz. Spirali ön taraftan alıyoruz ve motoru bulunduğu kısaktan önce soketleri çıkartmak suretiyle hafifçe alıyoruz yerinden ve yerine yeni motoru aynı işlemlerle takıyoruz. Kızağa motoru takıyoruz. Soketlerini yerine yerleştiriyoruz. Burada artı ve eksi önem taşımaktadır. Aynı çıkarttığınız şekilde artıyı eksiği yapmazsanız motor ters döner. Dolayısıyla buraya dikkat etmenizi öneriyoruz. Spirali taktıktan sonra vidayı saat yönünde çevirerek spirali motora sabitliyoruz. Böyle bir arızada öncelikle gördüğünüz vidaları söküp içerideki vidaları da sökerek ön kapağı alıyoruz dışarı. Güç kaynağı ünitesine ulaşmış oluyoruz. Buradan vidaları sökerek yeni güç kaynağını aynı yere montajını sağlayabiliyoruz. Cihazın içinde yedek sigortaları mevcuttur. Herhangi bir sigorta atması durumunda saat yönünün tersine bu vidalar çevrilerek sigortalar yerlerinden çıkartılıp yedek sigortalar aynı yere yerleştirilmek suretiyle
değişim yapılabilir. Anakartı tutan papuçlar gördüğünüz gibi mevcuttur. Bunlardan sıyırarak anakartı yerinden alabilirsiniz. Midi büfe Slimline dediğimiz, yani hafif tasarımlı bir satış otomatıdır. Küçük ofis, dershane, büro gibi yerlerde kullanıma elverişlidir. Kağıt para, bozuk para iade, iadesiz para mekanizması, kredi kartı ve ön ödemeli kartlarla çalışabilen bir satış otomatıdır. Yer kaplamaması, 14 ürün alması ve diğer esnek özellikleriyle hem fiyat avantajı sağlar hem de küçük yerlerde kullanımında büyük kolaylıklar yaratır.